Bugün mutfak, bahçe, tamir, oyun veya acayip life hack'leri test edeceğiz. Bakalım hepsi deha mı zırva mı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar yine Çinlilerin başının altından çıkan bir oturma hilesiyle karşınızdayız. Adam 2 tane çıtayla kendisini sandalye haline getiriyor. Çok garip. Transformers. Evet, Transformers gerçekten. Peki Decepticonlar mı, Autobotlar mı? Hadi bakalım, çık işin içinden. Ben Decepticonların şekline, her şeyine bayılıyorum abi. Decepticonlar daha karizmatik bu arada. Daha karizmatik, evet. Evet. Autobotların lideri tır abi ya. Ama Cool, Optimus cool. Prime o. Orası öyle ama en nihayetinde tır. Şey de biliyorsun, Megatron'da aslında ilk çıktığında tabanca. Öyle mi? Evet. Aa, onu bilmiyordum. Bir tane tabanca. Neyse, onun tarihini izlemiştim. Şimdi bunu bir deneyelim. Bakalım gerçekten oluyor mu? Donatello muydu ya bu? Sopalı Donatello. Şimdi şunu şöyle koyuyor. Bunu da şöyle koyuyor. Şu telefonu alalım da kırılmasın. Oğlum bu biraz... Erkeklere göre değil bu. Tam araya aldım şu an. Yanlış bir harekette gittin abi. Abi her türlü gittim. Ne kadar dayanabilirsin? Hiç dayanamazsın. Ama ayakta duruyor. Yani duruyorsun yani. Adetini yapıyor. Yapıyor ama her şey gitti paramparça. Zırva. Evet arkadaşlar, şimdi yine bir strafor maddesiyle karşınızdayız. Güneşli havalarda diyelim asfalt işçisisin. Allah kolaylık versin. Amin, çok zor iş. Yerde bir şeyler yapıyorsunuz. Çinlidir diye tahmin ediyorum ya da Hintlidir bu arkadaşlar. Böyle straforun ortasını kesmişler, şapkanın üstüne koymuşlar. Öne arkaya güneş gelmiyor. Yaptığın işi de görüyorsun çünkü göz de alıyor güneş. Şimdi deniyoruz. Ensen de yanmaz hem. Tabii canım, ense de yanmaz, doğru söylüyorsun. Şöyle. Şimdi deniyoruz. Ulan her tarafımı sinek ısırmış ya. Nasıl gözüküyorum ya? Şuradan bakayım. Aa, çok güzel lan. Diyelim şurada iş yapacağız. Hop bak, gölge. Görüyor musunuz? Heh, gölge. Bak bak. Şimdi gözükecek bak. Hop. Gördün mü? Hatta şöyle arkadan alırsan. Abi çok iyiymiş. Ama her yerimi sinek ısırdı. Yani dediğim gibi yerde iş yapıyorsanız güneşin alnında işe yarar. Daha ince bir strafor da kullanabilirsiniz. Elimizde bu vardı. Beğendim, deha. Şimdi çok çirkin bir görüntüyle sizi baş başa bırakacağım arkadaşlar. Bir Hintli ayağı. Kaç numara abi? Hiç numarası hiç fark etmez. İsterse 7 olsun. Bir Hintli ayağı var ama çok akıllıca bir şey yapıyor. Yeri süpürüyor ya hortumun suyuyla. Serçe parmağın yanına bahçe hortumunu iliştiriyor terliğin içinden. Süpürüyor, suyu onunla şey yapıyor. Anladın mı? Hani böyle tutup böyle süpürmüyor. İki elini kullanıyor, ayaktan su çıkıyor. Deneyelim. Hortumu aldık. Tek sıkıntı, sakatlanacağım, dizim ağrıdı. Allah kahretmesin. Tamam. Aa, iyiymiş lan. Ne diyorsun? Vallahi işe yarıyor gibi diyorum. Vallahi yarıyor ha. Ayağım da ıslanmadı enteresan bir biçimde. Allah, deha ya. Vallahi oldu. Evet arkadaşlar, şimdi evlerin vazgeçilmez bir problemiyle karşınızdayız. Yastık kılıfı takma. O örümcek ağı oraya nasıl gelmiş ya? Ben de tam ona bakıyorum. Hayır, o örümcek ağı oraya kadar geldiyse örümcekle beraber gelmiştir. Bir yerimizde şu an böyle bir örümcek var demektir bu. Belki ısırır, belki bir Spider-Man. kahramanlık durumu. Keşke söz konusu ya. olur. Elbet bir gün olacağım abi. Spider-Man mi? Evet. Benim çok işime gelir. Pendik'ten buraya zor geliyorum abi. Uça uça gelirim vallahi. Oğlum çok Pendik'ten buraya nasıl geleceksin? Götünü yere vura gelirsin. Gökdelen mi var Pendik'ten buraya? Vardır ya, bulunur bir şey. Yüksek bina bizim orada var. Bir tane atarım 6 orada. katlıdan 4 katlıya, 4 katlıdan 5 katlıya. Göt yere vura böyle pat. Pendik gelişti abi. Benim evin yakınında 25 katlı var. Spider-Man'in en büyüksü orada, onun etrafını böyle dönersin bütün gün. Cami var, bir sürü camiler. Bir şey söyleyeceğim bak, New York'u az çok gördüm, haritalardan öğrendim. Spider-Man'de de sıkıntı var. Central Park'a giremez. Abi Brooklyn'li ya Spider-Man. Bak bugüne kadar, son Spider-Man'e kadar hiç bu konuya değinmemişlerdi. İlk kez değindiler. Brooklyn'den Manhattan'a nasıl gidiyor abi bu adam? En sonunda metroya bindirmeye akıl erdirdiler yani, Son anladın mı? Spider-Man'deki Gidemez. çoğu şey güzel ya. Hadi Manhattan'a gittin, orada takılırsın. Ama oturduğun ev bir kere 2 katlı senin Peter'cığım. Bazen helikopter atıyor. Denk gelirse Zeppelin var, Zeppelin atıyor. Helikopter atıyor. Nereye atıyorsun helikoptere ya? Aa. Kaç metre gidiyor oğlum bu ağ? Ya atması normal de şey gitmesi mi normalde?
Hayır, gerçekleştiriyoruz şu an. Yani Zaten gerçek değil mi? gerçek de ben izledim. Hulk da gerçek. Zaten. Hepsi gerçek bunların. Scarlett Johansson da gerçek. Scarlett Johansson kim lan? Black Widow'u diyor. Black Widow. Gerçek o kadın. O gerçek, Zaten onu biliyor. gerçek yani. Yani aktörler gerçek değil bence. Ben onu görmüyorum ki. Ben Black Widow'u görüyorum abi. Ben Black Widow'u tanırım. Ne anlatıyorduk ya? Nereden geldik? Ne anlatıyorduk? Marvel'ın doğuşunu anlatıyorduk abi şu an. Ben maddeyi unuttum. Madde neydi Hatice'ciğim? Yastık kılıfından biz buraya nasıl geldik ya? Bence yastık kılıfı değil bu. Hayır bak şöyle, yastık kılıfını anlatacaktım. Örümcek Ağı gördük, Scarlett Johansson. Gerçekten kanaldaki bu daldan dala atlamalar bir dünya markası. Yastık kılıfı. Böyle yapıyor herif, geçiriyor kılıfı anası. Sonra yastığı deneyelim bakalım şu gördüğünüz şey olacak mı? Kaan, kaldır kolları. Onu biraz daralt. Ha. Şöyle. Aynen ha. Aha. Kaçırılıyormuş gibi bir his veriyor abi. Harbi mi? Tut lan yastığı. Heh. Oha! Oğlum çok iyi. Direkt oldu mu? Evet. Al akşam yatarsın. Ya da şimdi yatayım abi. Şimdi yat uyu. Deha. Şimdi fotoğrafta güzel çıkması konusunda problem yaşayanlara gelsin. Kaan sen güzel çıkıyorsun ya, yakışıklı çocuk bu. Musab. Flinta. Değil mi Filinta? Sen bazen güzel bazen artık... Poz vermeyi hiç beceremem İşte abi. sana Hiç yok. şunu bu maddeyi izle, hayatındaki en büyük problem çözülsün. YouTuber olacak adamsın. Hatta oldu da. Kanalı söyleyemiyorduk. Artık söyleyebiliriz. Söyle neydi? 4. sektör. 4. sektör F1 kanalı. Yavaş yavaş içerikleri çeşitlendiriyoruz. Voleybol videosu yaptım en son. Voleybol mu? Bir şey söyleyeceğim. Mesela kriket de yapabilirsin. Yani daha az izlenecek bir şey. Değil mi? Kriket olur. Kitle genişliyor abi. Öyle Oğlum düşünmeyin. voleyboldan mı gidiyorsun? Önce voleybolu attık, şimdi işte basketbol, futbol, araya serpiştirmece. Ama ana odak her zaman F1 kalacak. Özellikle Neyse. erkek voleybolu çok az izlenmiyor mu abi? Ne demek istiyorsun? Yani... Kadın voleybol videosu yaptım bu arada. Viyanel 2023 şampiyonlarının hikayesi. Ha. Bak doğrusunu yapmış. Kadın da izleniyor. Erkek de. Erkek maçları çok hardcore bu arada. Topu mopu görmüyorsun abi erkek maçlarında voleybolda. Gerçekten görmüyorsun. Hayvan gibi oynuyor adamlar. Kadınlarınki daha izlenebilir. Yani gerçekten öyle. Yani altında bir şey aramayın. Daha yavaş topu mopu görüyorsun en azından, anladın mı? Çok da eğlenceli bu arada Şu kadın. anda da Viyanel'deler bu arada. Abi zaten- Namağlup ilerliyorlar. Filenin sultanları değil mi? Allah sırtlarını yere getirmesin. Bizi temsil ediyorlar. Şimdi fotoğrafta güzel çıkmanın bir yolunu göstermiş arkadaş. Burada diyor ki konuşur gibi yap ama sesli harflerle konuşur gibi yapıp poz vereceksin. Böyle hani değil. 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 Bak böyle. A e o e a. Ama kaşı gözü oynatmamak lazım. B yap abi. B olmuyor oğlum, sesli harfler. Ha tamam. Yani sesli harf çıkartır gibi konuşur gibi poz vereceksiniz diyor. Böylece güzel poz verecekmişsiniz diyor. Bir oldu mu peki oğlum? Böyle olmaz ki. Bunun sonucunu çekip görmemiz lazım. Kendimi çekiyorum. A e o a. Bakıyorum şimdi. Sesli harfler ne var ya? A, E, I, I. Bu mu yani? Adam abi daha orada çok baştayız. Bir E sınıfında. Olayın çok başındayız daha yani. Abi iyi çıktı dediği de bu. Çok iyi abi, daha ne olsun? Daha, yani bundan iyisi Şam'da kayısı. Bu da başka. Abi kız güzel. Fotoğrafta kız güzel. Kızcağız güzel poz. Ne varsa güzel olacak bir durum. Bence zırva bu ya. Ben yapınca olmadı. Diğer harflerinden abi. Fıstıkçı Şahap. A, E, O, U. Bu daha kötü oğlum. A ile E ile gitmemiz İş atıyor lazım. gibi oluyor. Evet olmaz. Zırva. Evet. En çok izlenen Reels'imi şurada bir şey yapalım. Pantolonu biliyorsunuz. Şöyle yaptığınızda boynunuzu kapatıyorsa belinize de tam oturuyor demektir. Eğer farklı bir şeyiniz yoksa, fizyolojiniz yoksa, obezite gibi problemler yoksa tabii ki. Neyse, pantolonu ne yapacaktık lan ha? Şimdi burada çok hızlı bir Çoban şekilde... gibi oldum bu arada Kim? abi şu an. Çoban gibi oldum. Pantolon buraları böyle. Neydi? Aba mıydı? Neydi onun adı? Hiç bilmiyorum ne dediklerini. Biliyordum ben Ama onun gibi adını ya. oldum. Şimdi arkadaş pıt pıt yapıyor, hazır. Böyle alıyor, çat çat vuruyor. Sonra bir hanımefendi deniyor, oluyor. Şimdi ben de deneyeceğim. Şimdi göstereceğim ama nasıl yapıldığını. Önce şunu şöyle koyuyoruz. Sonra şuradan böyle vurup, böyle mi yok? Şöyle. Abi bu imkansız bir şey ya. Neyse deniyoruz bakalım. Büyü. Hadi bismillah. Oluyordu Hadi lan. be. Oldu ha, havada bir katlandı geri açıldı. Oluyordu lan. Ha. Hayır, her bize defasında bir de bunu böyle yapıyorsun.
Çok gitti bu sefer de. Dur hadi olacak. Olmadı, ters döndü. Bak ters dönüyor. Böyle yaptıktan sonra şöyle yapıp bir de bunun böyle de geri dönmesi lazım. Ne oluyor lan? Harry Potter. Kaç dakika oldu? 3.40'dayız şu an. Çözmeme az kaldı. Oldu. Görüyor musun oradan daha net? Evet. Oldu. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Aha. Yes be. Evet. Oluyor. Yani yavaş yavaş. Tamam. Çözdük olayı. Bak el alışıyor. Bir tane tam yaparsam deha diyeceğim. Üf. Zırva. Ay pardon deha. Deha oluyor ama bütün masa reçineymiş. Her tarafım yapış yapış. Yine bir yaz maddesi. Mesela içeceğe pet takıyoruz artık. Neden? İçeceğe niye pet takarız? Bir düşün. Yani aktığı zaman tutsun diye. Pet ne? Pet bildiğim şey pet. Evet. Ha, tamam evet. Aktığı zaman tutsun diye. Yani kullanım amacına uygun olarak söylüyorsun. Abi Hayır. sen niye aşağı doğru gidiyorsun? Bacakların Kaşınıyorum kısıdan oğlum, için. kaşınıyorum acayip. 45 tane sinek ısırdı. Çorabın üstünden bile ısırıyorlar. Neyse, arkadaş çok akıllıca bir şey yapmış. Peti ıslatıyor, içeceğe sarıyor, buzluğa atıyor. 5 dakikada buz gibi. Deneyelim. Pedi ıslatıyor. Pedi buzluğa atıyor. Ondan sonra akü olarak kullanıyor. Poşet içine atıyor, içecekleri içine atıyor. Aynı şey değil mi? Değil ama benimki daha mantıklı. Ben onu deneyeceğim. Evet, işte hijyenik pet burada. Büyüğü ucuzundan aldım. Şimdi ıslatıyoruz. Garip garip işler bunlar ya. Islattık. Hop. Damlamaması lazım değil mi bunun ya? Ondan sonra bunu alıyoruz. Ulan çok karanlık oldu burası. Dolaba atıyoruz. Bir dakika bekleyin. Ha, işte burada. Sabah alacağız. Evet, şimdi alıyorum pet aküyü. Bayağı sertleşmiş, buz tutmuş. Sonra şeye koyuyorum. Şuraya koyuyorum. Üstüne bir de meyve suyu koyuyorum. Kapatıyorum ve bakacağız bakalım çalışacak mı? Şimdi yaklaşık 3,5-4 saat geçti. Bakıyorum. Oha. Tabii bu termal şey aynı zamanda. Çanta ama termal çantanın içinde soğuk bir şeyin daha soğuk kalabilmesi için bu pet gerekiyordu. Buz gibi yani. Bir yudum alalım. Deha. Evet, şimdi yaz geldi. Artık bundan sonra içecekleri soğuk tutmamız gerekiyor ki hararet yapmayalım Kaan. Musab, sen soğuk mu içiyordun suyu? Tabii her zaman. Değil mi? Buz. Kışında. Kış, yaz kış su hep soğuk. 4 derece içer. Daha lezzetli geliyor bana. Sen bir de soğukken. çok su içiyorsun ya. Evet. Elinde hep şişesi vardır. Şimdi arkadaş ne yapmış? Strafor kullanarak kendisine bir tane termal bir kutu yapmış ve suyu soğuk tuttuğunu söylüyor. Deneyeceğiz. Önce şunun boyutunda bir tane şey keselim. Strafor keselim. Adamın icatı upgrade ettik şu an. Şimdi bak, suyumuzu koyuyoruz. Bak, kapağını da böyle kapattık mıydı? Ya ne boş iş ya. Bir tane termos al be adam. Ya gerçekten bir termos al ya. Şimdi bunu güneşin alnına koyacağım. Şuraya koyacağım. Videonun sonunda bakacağız. Acaba olmuş mu, olmamış mı? Allah. Şimdi arkadaşlar, diyelim pikniğe gittiniz, hava çok sıcak. Ve muz var, çikolata var yanınızda. Sadece onlar mı var? Sadece, başka bir şey yok. Oğlum zaten pikniğe muz ve çikolatadan başka neyle gidilir ki? Köfteyle gidecek halimiz yok Yani herhalde tavuk ya. kanadı mı alacaksın yani? Lüks piknik evet. Su mu götüreceksin yanında? Top mu götüreceksin? Hiç gerek yok. Hiç, pikniğe muz ve çikolatayla gidilir. Güneşe bırakacaksınız. Biz bıraktık, böyle çikolata eriyecek arkadaşlar. Oo. Bak. Allah, açamadık bunu Hatice. Allah, çok kötü durum. Durum çok kötü. Bunu nasıl açacağız ya? Oğlum bu videolarda bu açmalar hiç yok. Heh, tamam, bir şeyler oldu sanki. Bir şeyler yapabiliyoruz sanki. Bak ne güzel erimiş, görüyor musun? Ondan sonra muzumuzu alıyoruz. Pikniğin vazgeçilmezi. Sonra ne böyle banıyoruz. Leş gibi bir şey oldu. Ama çok güzel oldu. Ya bu muzla çikolatanın uyumu gerçekten harika. Ama çikolatanın tam erimesi, muzun da biraz şey olmuş olması lazım. Sert.
Hı, çilek de olur. Zaten onu nasıl unuttuk yani? Değil mi? Çilekle gidilir asıl pikniğe. Bu arada aklıma bir şey geldi abi. Geçen Türkiye Galatasaray maçını izledim. Mukbang'e dönüştürelim şimdi. Türkiye-Amerika maçını izledim. Şimdi sen voleybol videosu yapmış bir insan olarak bana şunun cevabını bakalım nasıl vereceksin. Bilmiyorum Hiç ben. izlemedim bu arada. Önemli değil. Zaten konu o maç değil. Amerika dünyadaki her sporda en kötü üçüncü. En kötü. Neden futbolda değil? Niye olmuyor? Kültürlerinde mi yok diyeceğim. Diğerleri de yok aslında baktığın zaman. Yok. Futbol Kültürlerinde falan yok. da yok. Kültürlerinde Ya bak- Amerikan futbolu var abi. Evet işte ya futbol yerine Amerikan futbolunu koymuşlar ve o Abi şu an adamlar- para harcıyorlar. Abi çünkü futbol sadece para değil. Diğer sporların birçoğunu atletizm, basketbol doğru kişileri Amerikalı yaparak başarılı bir takım ya da bireysel sporcu haline getirebiliyorsun. Ama futbolda o yetmiyor işte abi. Çıkıyor seni 50 milyon dolarlık takımı, 100 milyon dolarlık takımı, 100 bin dolarlık takım yeniyor abi. Bu başka hiçbir sporda olmuyor. Futbol çok ilginç bir spor. Neden bilmiyorum. Yani siz de bununla ilgili yorumları yazın ya. Gerçekten merak ediyorum. Yani neden Amerika futbolda başarılı olamıyor? Anlamadım. Neyse mukbang bitti. Bu deha. Şimdi arkadaşlar bahçesi olanlar için ya da böyle tarlada falan iş yapanlar için abi çok sivrisinek var ya. Neyse çok güzel bir yöntem. Üçlü prizi üstüne pet şişeyi koyuyorsunuz. Adam deli gibi suluyor pet şişe. Zaten priz sulanmaz değil mi? Ben öyle biliyorum. İşte su gelmiyor diyor. O kadar da sulamaya gerek yok. Biraz bile suyu kesiyorsa bence harika bir durum. Ama aşırı tehlikeli. Bence bahçede üçlü priz kullanmamak lazım. O yüzden deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Çarpılma ihtimalimiz var. Ona dikkat edeceğiz. Ben gideyim mi bu maddede? Direkt sen zaten bence direkt sana tutalım çıplak kabloyu çarpıl git. Zaten çarpılırsın. Doğru. Benim yolda yürürken bacaklarıma elektrik yediğim hikayeyi biliyorsun değil mi? Abi İzmir'de 2 kişi biliyorsun vefat Doğru. etti öyle. Onu görür görmez benim aklıma direkt Allah o geldi muhafaza. yani. Çok korktuğum şeyler. Neyse şunu deneyelim inşallah sağ salim. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir yere çakalım. Tamam. Yosunlardan girmiyor ki. Şunu şöyle geçirelim. Tamamen kapattı. Fena değil. Ama ben size söyleyeyim. Sıkıntılı. Şunu açalım. Yılan aldık. Şöyle bir tutalım. Evet. Yani gayet iyi. Şimdi bir kontrol edelim. Herhangi bir ıslaklık var mı? Yok. Bak şuradan almış. Görüyor musunuz? Yok abi. Çok tehlikeli. Zırva. Biraz bile elektrik su sakat Allah korusun. Şimdi arkadaşlar paket kapatmanın farklı yolları var. Mesela 60-70 liraya satılan şu alet var. O alet acayip iş görüyor. Onun yerine diyorlar ki mandalı alın. Mandalın demirini çıkartın. Çakmağa koyun. Çakmağa yakın. Isıtın ve paketi kapatın. Şimdi deneyeceğiz. Yani öbür tarafta 50 liraya 100 liraya alabileceğin bir ürün olduğu için ne gerek var deme ihtimalim büyük. Yani zırva diyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunu alıyoruz. Biraz değiştireceğim konsepti. Şöyle yaptım. Şimdi yapıyorum. Olmuş mudur sizce? Hadi bir 5 saniye daha. Ağzı neresi? Şurası. Yapıyorum şimdi. Zaten yaktı. Kalmadı ki. Abi ver 50 lira. Bak aslında şunu göstereyim size. Şurası yapıştı. Tam oluyor. Olmasına bir şey demiyorum. Ama dur şimdi gerçek fiyatına bakacağım. Paket kapatma aleti. Abi profesyoneli 1000 lira ya. Vallahi 122 liraya var. 100 liraya var. Temu'da baksan daha da ucuzdur. O yüzden direkt o işi yapan 100 liralık bir alet varken bunu yapmak saçma. Zırva. Şimdi arkadaşlar ev hanımlarına bir bilgiyle geldim. Biraz önce Hatice söyledi bunu. Senin de işine yarar. Evet ben severim. Ojelerim mahvoluyor benim dedi Hatice. Bundan dolayı. Senin ojelerin mahvoluyor mu Musab? Ben hemen tazeliyorum. Hemen anında vırıt diye cillop. Simsiyah hemen. Tabii Şöyle siyah. Ayak parmaklarına da sürüyor siyah. Oo. Ronaldo gibi. Şimdi arkadaşlar şaka bir yana Musab oje sürmüyor. Babası görür ondan sonra başımıza bela. Biliyorsun Süleyman Çakır babası. Evet. Şimdi Vurabilir adam bir. Ha? Vurabilir beni. Vallahi vurur. Şimdi burada arkadaşlar arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Önce pet şişeyi kesiyor. Sonra şunu ona sıkıştırıyor. Ve pet şişenin tersiyle çamaşır telini kullanıyor. Önce şunu kestik. Şunu çıkarttık. Sonra bunu buraya aldık. Bak böyle bir telini alıyor şöyle. Tamam mı? Kapağını kapatıyor. Çok mantıklı abi. Çok iyiymiş. Evet. Kullanırsın evde sen bunu artık. Tabii tabii. Ya bulaşık deterjanı burada. Bunu kullanmamıza gerek var mı? Yok. Değil mi? Mesele şu bak. Şöyle göstereyim. Elin de acımaz hem. Yani o Aynen. Bak nasıl biliyor Kaan görüyor musun? Oğlum bayağı iyiymiş lan bu. Çok iyi fikirmiş ya. Deha.
Evet, yaklaşık 1 saat oldu. Şimdi yavaş yavaş açıyoruz kutumuzu. Büyük hissediyorum. Ana bu böyle açıldı lan direkt. Şimdi bu aynı anda yanına bunu koymuştuk. Bu bayağı ısınmış. Oha! Görünüyor zaten şey. Fark değil mi? Bu terli terli soğuk ve çok basit bir şey yaptık yani. Hani etrafında boşluklar falan var. Bunu tam kapatsak demek ki 10 numara olur. Vallahi bu straforların şeyleri var. Kesme aletleri var. Onlarla kesilirse, düzgün bir şekilde yapılırsa var ya bir gün tutar bu bunu. Yaz için harika bir yöntem. Deha. Laf ettik termosal falan diye ama Evet, işe yaradı yani. Yani sıfır bütçe demeyeyim, bu da para da. Sonuçta bunu bayağı büyütebilirsin yani. Şimdi mısır yiyor musun Kaan? Evet abi. Patlamış mısır? Çok yemiyorum. Hazırını alıyorum onların. Sen? ben mısırdan ziyade genelde cips tercih ederim. Ben de hiç şu cipsi sevemedim gitti ya. Yani çok böyle bazen canım istiyor ama genelde böyle pek yediğim bir şey değil. Her yerim reçine, her yarım. Şimdi ne yapıyorlar? Diyor ki mısırı patlatmadan önce eğer diyor böyle suda bekletirseniz patlamamış bir tane bile kalmıyor. En sevmediğim şey böyle kalıyor ya birer tane. Ben severim. Kavruğu bilir misin abi? Bilirim de o hepsi yenmiyor. Diş kıran oluyor bazıları. Evet evet. Şimdi bunu bekletiyoruz. Ne kadar bekleteceğiz Hatice? 10 dakika. 10 dakika sonra pişiriyoruz bunu. Su peki soğuk oda sıcaklığı falan fark ediyor mu? 22,5. Ondan şeyi kurtarmıyor. Ne aşağısı Ne yukarısı? ne yukarısı. 22.6 olmaz. Mümkün değil. O zaman hiç patlamıyor. Şaka bir yana oda sıcaklığı. Evet şimdi geldik. Yağımızı koyduk. Biraz tuz koyuyoruz. Tuzsuz yapıyorlar abi. Artık her şeyi tuzsuz yapıyorlar Musab. Tadı olmaz ki yani. Yani evet. Koyduk süzdükten sonra. Altını açıyoruz. Kapatıyoruz kapağını. Bir tane bile patlamayan kalmaması lazım. Yani sözüm ona öyle. Bunun böyle full mu açık olacak Hatice? Bir 10 kaşıkla karıştır abi. Karıştırdım. Yumurta nasıl? O ne ya? Deve kuşu yumurtası. Abi gezen yumurta mı? Koyuyorsun tek başına bir oraya bir buraya. Kaz yumurtası. Oo. Bu çatır çutur bir şeyler etmeye başladı şimdiden. Yağı mı fazla koydum acaba? Evet, yağı biraz fazla koymuşum. Dehşete düştü zaten. Mesela şu an hani Normalde bir kaşık falan var. deep fry daha güzel olacak. Yağlı daha iyi. lezzetli. Tabii tabii. Bize gelen bir tereyağlı kurabiye vardı. Ne kadar güzel bir şeydi ya. Baki Baba daha güzel. Yapacağız Baki Baba'yı yine. Bu esnada kurabiye almak mı istiyorsunuz? Hemen bileklik alabilirsiniz etapstore.co'ya girerek. Neymiş ya? Oo 90'lar. 90'lar yılan efekti. Aşağıda linki var. Çok güzel doğal taş bileklikler var. Arada nasıl çaktım reklamı? Aynen. Çok doğal oldu. Acayip doğal oldu. Kimse hissetmedi reklamı. Hatice hiç patlamadı. Hani Patlasa yansak Hatice çok açma onu. Bir şey olmaz. Bunda çok yağ var. ne yapacağız peki bu konuda? Hiçbir fikrim yok. Bekleyeceğiz. Birazdan patlar bu. Abi güzel koktu ha. Evet. Yağlı mısır koktu. Haftaya patlar herhalde bu. Hiç patlamasını istiyorsanız suda bekletin. Hah. Geldi mi bir pıt? Bir sanki. Bir anda oluyor ya bir de bu. Bir tane bile patlamadım ya. 0. Ha yok bir tane patlamış. Ha başladı. Haydi bakalım hop hop hop. Hop. Biz bir kere patlatalım dedik. 3 katı çıktı. Şey sığmadı falan fazla koymuşuz. Abi çok fantastik bir şey bence bu mısır patlama olayı. Mesela mısır güneşin altında dururken o kadar saat niye patlamıyor abi? Acaba böyle 100 dereceye falan çıkmadığı için olabilir mi hava? Ya zaten güneşin altında mısır patlıyorsa Orada duramayız zaten. orada güneşin durmayalım biz oralarda. Biz mercekle falan patlattık mı daha önce? Bir şeyler yaptık ya. Uzun zaman oldu ki. Abi 11 senedir video çekiyoruz Musab. Nereden bileceğiz hepsinin patlayıp patlamadığını? Herhalde oldu. Oha. Bence tamam ya. Aha. Her tamam dediğimde bir tane daha patlıyor. Bitsin istiyoruz ama. Evet. Herhalde oldu. Allah'ım ya Rabbim şaka mısın? Birli kelime galiba. Herhalde oldu. Abrakadabra gibi bir şey. Son bir sallayayım. Herhalde oldu. Herhalde oldu. Hala patlıyor lan. Bir kere o patlamama hikayesi yalan. Sana söyleyeyim. Dibinde bir şey var mı? Var bak. Yok. Bak patlamamışlar var görüyor musun? Ama iyi patladı. Ama bir fark var Evet mı? bir fark var mı? Evet yağlı yapacağım. Ne yapsan yağla. Şimdi bunu bitirelim abi ve dibinde var mı bakalım. Patlamayan varsa Var. elimizde gösterin. Nasıl tutayım onu ben elimde ya Musab? Tamam gördük. Yani elimizde bunun deha mı zırva mı olduğuna dair yeterli done bulunmamakta. Zırva. Normal. Gerek yok yani. Gerek yok. Yani anlamadık. Patlamayan var sonuçta içinde. Biraz kayış gibi. Beğendin mi Zeynep? Beğendin mi? Güzel mi? Ha.
Patlamış mısın sonuçta? Şimdi eve tablo asma konusunda problemler yaşadığınızı biliyorum. İşte bunun için buradayım. Eskiden böyleydi. Televizyon programlarını böyle sunuyorlardı biliyor musun? Hani ben onun için oradayım. Hani böyle ne para alıyorum bu işten. Bunun için geldim ben. Neyse arkadaş çatalı vidaya takıyor. Tabloyu o vidayla çatalla beraber asıyor ve böylece ben vidayı buldum bulamadım, çiviyi buldum bulamadım derdini yaşamıyor. Her yerimi sinek ısırdı. Deneyelim. Bunu kaldırıyorum. Çünkü bu böyle gördüğünüz gibi böyle çentikli. Bunda da ipli var. Şunu şöyle koyuyoruz. Ve ipini buraya geçiriyorum. Lan. Tamam da arkadan bunu nasıl alacağız? Evet. Şunu şöyle yapacağız, tamam. Böyle yapacağız. Dibine kadar getirip hop çektik çatalı. Vay be, oldu. Gerçekten oldu. Çünkü normalde şöyle bunu böyle denk getirmeye çalışıyorsun böyle. Arkaya zarar vermeyeyim diye. Bak şu an asmaya çalışıyorum mesela, olmuyor. Ama bunu takıyorum. Şöyle geçiriyorum. Kolay. Sonra arkaya kadar getiriyorum. İpe takılıyor. Hop çekiyorum. Oluyor. Bayağı iyi. Deha. Şimdi arkadaşlar enteresan ve çok kolay bir şey göstereceğim size. Musab Serkan amcasından öğrendiği bir mesela bunun kablosunu toparla bakayım, gel toparla. Serkan kablo konusunda takıntılıydı biliyorsun. Kabloyu şöyle toparlıyorum. Evet. Bunu buradan geçiririm böyle. Sıkarsın. Evet. Şimdi bu yöntem var. Bu yöntem özellikle el aletleri konusunda harika. Ama iş fiş olunca başka bir şey yapmışlar. Şurada aksın aynı zamanda. Bak Musab. Anladım. Ha, kendi kendini çalıştırıyor böyle. Tabii sonsuz enerji. Bence güzel. Kaan enerjinin bug'ını buldu. Kaan zaten çok zeki. Sahip çıkalım, suikaste falan Evet kurban aynen. gitmesin. Uçağın falan düşebilir Bodrum'a giderken. Tatilde Bodrum'daydı. Takılıyor, yaşıyor bu Güzeldi arada. ama ya. Deha. Bu videoda kaç ısırık oldu lan? Valla ben temizim. Bende 3 tane var. Benim bacaklarda 8'er tane var. Oğlum böyle bir saçma sapan bir şey olur mu? Kaan dedi ki bunun için yorum yazsınlar. Lan bunun için yorum istenir mi ya? Like! Oo, Yine mi sert oldu? sert oldu abi ya. Şimdi yorum. Yorum! Yok be abi, hiçbir şey yapmayın. Like atarsanız ora geçer. İzlediğiniz için teşekkürler.